hazır olan bir STL dosyasına bakın isim yazdık ve buradaki kendi sayfamızda düzenlemiş olduk. Herkese merhabalar. Tinkercad 3D tasarımlarımızı 3D yazıcıdan çıktı alabilecek şekilde dışarıya nasıl aktarabiliriz? Ya da dışarı aktarılmış herhangi bir 3D tasarımını Tinkercad içerisine alıp nasıl bu tasarımlarda düzenleme yapabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Tinkercad programını açtım, girişimi yaptım. Ana ekranımda bundan önceki derslerde anlatmış olduğum tasarımlar gözükmekte. İlk tasarım videomuzda çalışma alanını anlatmıştık, araçları, menüleri. İkinci videomuzda ise isim ve plakalık oluşturmuştuk. Şimdi isterseniz şu isim ve plakalık oluşturduğumuz dosyayı açalım. Dosyam bu şekilde. Ben bu dosyayı dışarıya yazıcıdan çıktı alacak şekilde aktarmak istiyorum. Üst menüde dışa aktar seçeneğimiz var. Buraya tıklıyorum. 3D baskı için OBJ, STL, GLTF gibi ya da lazerli kesim için SVG dosyası şeklinde aktarabilirsiniz demiş. Yine burada 3D baskı için çeşitli programlara da buradan gönderme imkanınız var. Burada olmayan programlar için de biz nasıl bir yol izleriz ondan bahsedeceğiz. Burada indir kısmına geldikten sonra yazıcıların kullandığı dilimleme programları içerisinde en sık kullanılan dosya türü olan STL türüne çevireceğiz biz bunu. Buradan STL'yi seçiyorum ve direkt model dışarıya aktarmaya hazırlanıyor diye seçenek geldi. Ve bakın burada dosyamı benim STL olarak dışarıya aktardı. Artık ben bu dosyayı herhangi bir yazıcıya ait dilimleme programında açıp yazıcıya göndererek baskımı alabilirim. Peki dışarıdan ben bunun içerisine nasıl bir dosya alırım? Bir de ondan bahsedelim isterseniz. Bunun için de bana bir STL dosyası lazım. Hem bir örnek yapmış olalım hem de dışarıdan bu STL dosyasını Tinkercad içerisine aktaralım. Bu örneğimiz de bizim düdük tasarımı olsun. Daha önceden tasarımı yapılmış olan bir düdük dosyasını Tinkercad içerisine alacağım ve bunun içerisine bunun üzerine ismimizi yazarak bu dosyayı tekrar dışarıya aktarıp yazıcıdan çıktı olarak kullanabileceğiz. Bunun için daha önce hazırlanmış olan STL dosyasına ulaşmak için sizler için hazırlamış olduğumuz diğer web sayfasına gidiyorum. Zeka Teknolojileri isimli web sitemiz. Sitemizin ismi zekatek.com.tr. Burayı açtıktan sonra yukarıdaki menüde paylaşımlar isimli bir linkimiz var. Buraya tıklıyorum ve burada 3D yazıcı baskı örnekleri var bakın. İsimsiz düdük, isimli anahtarlık, isimli araç plakalık. Bunları da isterseniz indirip isimlerini değiştirebilirsiniz. Biz isimsiz düdüğü indirelim ve bunun üzerinde bir çalışma yapalım. İsimsiz düdük STL dosyasına tıklıyorum ve bunu bilgisayarıma indiriyorum. Tinkercad içerisine geliyorum. Tinkercad panosuna geliyorum. Buradan yeni bir dosya oluşturacağım. Yeni bir 3D tasarım sayfası oluşturuyorum. Yukarıda içe aktar butonu var. Buraya tıklıyorum. Karşıma gelen pencereden bir dosya seç seçeneğine tıklıyorum. Ve bilgisayarımdaki daha önce indirmiş olduğum isimsiz düdük isimli STL dosyasını seçip buradan aç diyorum. Dosyanın içeriğini karşıma getirdi. Milimetre ölçülerinde 48,89'a 14,29 milimetre ölçülerine sahipmiş. 5 milimde yüksekliği varmış dosyanın. Tamam diyorum. İçe aktar diyerek dosyayı bunun içerisine aktarıyorum. Tinkercad'in içerisine STL dosyalarını aktarmak bu şekilde. Şimdi artık ben bu dosya üzerinde düzenleme yapabilirim. Yazımızı yazalım isterseniz. Daha önceden yazı yazma seçeneğini görmüştük nasıl yapıldığını. Buradan teksti alıyorum. Ben yine kendi ismimi yazacağım. Siz de isminizi yazabilirsiniz. Yazdığım isim buraya tabii büyük geldi. Buradaki ölçümüze bir bakalım ne kadardı? 48,89. Bunu 40 yaparsam ölçüsünü birazcık daha kısa tutmam gerekecekmiş. 35 yapalım. Yüksekliğimizi de 10 yapalım. Bakalım içerisine nasıl oturacak. Evet şu şekilde. Güzel. Hatta hizalamasını da yapalım. Şöyle ikisini seçelim. Hizala içerisinde şuraya tıklarsam görünüş olarak üst ve alttan hizalamış olacak benim için. Şöyle bir yandan bakalım. Çeviriyorum. Yazmış olduğum yazı hem düdüğün iç kısmına geldi hem de yukarıdan çok yüksek bir kabartı oluşturdu. O yüzden ben düdüğün içine de fazla gelmesin ama düdüğün et kalınlığını da biraz yapıştıralım. Yukarıdan da biraz kabarık olsun istiyorum. Yazının üzerine tıklıyorum. Şuraya bastığım zaman bakın yüksekliğinin 10 olduğunu görüyorum. Bunu düşüreceğim. Şöyle yapalım. 1,2 milim dersem ve şuradan da bunu yukarıya doğru alırsam şöyle. Şu şekilde aldım.
1.2'yi neye dedim? 0.2 milim buradaki düdük materyalinin iç kısmına girsin. 1 milim de yukarıda bana kalınlık olsun istedim. O yüzden 1.2 yaptım bunu. Şöyle bir bakalım. Evet, kabartmam güzel. Burada da şunu yapacağım. Şimdi düdüğün ağız kısmı bu taraf. O yüzden isim kısmı kabarık olduğu için burada düdüğe üfleyeceğim zaman ağza kabarık kısmı gelmesin diye isim kısmını birazcık daha delik tarafına doğru kaydırıyorum şöyle. Şu ağız kısmında biraz boşluğum olsun. Hazır olan bir STL dosyasına bakın isim yazdık ve buradaki kendi sayfamızda düzenlemiş olduk. Yukarıda kendisi herhangi bir isim verdi. Ben buraya tıklıyorum. İsimli düdük yazayım ve enter diyerek yazdığım yazıyı onaylatıyorum. Şimdi bu dosyayı da isterseniz dışarıya alabiliriz. Yazıcıdan çıktı alabilmek için ne yapacağım yine? Dışarı aktar diyorum. STL olarak aktar diyorum. Bakın dosyam isimli düdük olarak bilgisayarıma kaydetmiş oldum. Şuradan da Tinkercad panosuna geçiş yaparsam çalışmamız da bu şekilde kaydedilmiş olur ve ana ekranda da yapmış olduğum çalışma gözükmüş olur. Tinkercad içerisinden bir dosyayı dışarıya STL olarak nasıl aktarabiliriz ya da dışarıdan STL dosyasını Tinkercad içerisine aktarıp üzerinde nasıl düzenleme yaparız? Bunları bu videomuzda görmüş olduk. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.